Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün size benim de çok sevdiğim popüler sanat yani pop art'tan bahsedeceğim. Popüler sanat aslında 1950'lerin ortalarına doğru Amerika'da ve İngiltere'de eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni de kitle iletişim araçlarının gelişmeye başlamasıdır. Aslında İngiltere ve Amerika ayağı olmak üzere ikiye ayrılıyor. İngiltere'de Amerika üzerine yapılan pop art ve Amerika'da Amerika üzerine yapılan pop art. Aslında pop art'ın doğuş nedeni genç sanatçıların soyut dışa vurumculuğa tepki olarak yeni bir akım oluşturma isteğidir. Soyut dışa vurumculuk da bir ressamın yaptığı bir eseri nesnelerle değil de sadece renklerle anlatmasıdır. Pop art bunun aksine Hollywood filmlerini, çizgi romanları, pop müziği, sanatçıları, hatta günlük hayatımızda kullandığımız ürünleri sanat eseri haline çeviren bir akım. Aynı zamanda pop art seri üretimi de getirmiş bir sanat akımıdır. 1947 yılında İtalyan bir heykeltıraş olan Eduardo Palozzi'nin yapmış olduğu kolaj çalışması ilk pop art örneği olarak kabul edilmiştir. İçerisinde ilk defa pop sözcüğünü barındırmaktadır. 1947'de hazırladığı bu çalışmanın ismi "Ben bir zengin adamın oyuncağıydım." Bu kolaj çalışmasını Amerikalı eski askerlerin verdiği magazinlerden oluşturmuştur. Bu magazinleri keserek bir eser oluşturmuştur. Ve bunun gibi en azından 45 tane kolaj çalışmış. Bunların toplamının tamamının ismine de Bank ismini vermiştir. Ve bu çalışmalarını 1952 yılında Londra'daki Çağdaş Sanatlar Enstitüsü'nde diğer sanatçılara göstermiştir. İlk başta herkes gülmüştür, kimse beğenmemiştir. Fakat o yapmaya devam etmiştir. Bu arada Bank ismini de Ford Motor şirketinin kurucusu olan Henry Ford'un bir sözünden etkilenerek alır. Bu sözü de Tarihi az çok saçmalıktan ibaret, biz şimdi de yaşamak istiyoruz. buradaki bank sözcüğünü saçmalık olarak alıp kendi kolaj çalışmasının ismini vermiştir. Bu arada Henry Ford bu sözü söyledikten 13 yıl sonra Dearborn'da çok büyük bir tarih müzesi açıyor. İçerisinde Thomas Edison'un laboratuvarından tutun John F. Kennedy'nin limuzinine kadar her şey var. Bu da buraya küçük bir not olsun. Eğer yolunuz o taraflara düşerse gidip bir bakarsınız. Palazzi'nin eserleri aslında popüler kültür ve teknolojinin yanı sıra Amerikan tüketiciliğinin cazibesine olan ilgisini de aslında gösteriyor. Bu arada Palazzi 1977-1981 yılları arasında Köln Fachhochschule yani Köln Teknik Yüksek Üniversitesi'nde eğitim veriyor. Profesör olarak çalışıyor. Palazzi aynı zamanda bazı sanatçıların kurmuş olduğu The Independent Group isimli topluluğa üye. Oranın önde gelen sanatçılarından. Ama yanında tabii arkadaş olarak edindiği başka isimler de var. Örneğin Richard Hamilton, John McHale, bunlar da çok önemli isimler. Pop art'a çok büyük katkılar sağlamışlar. Özellikle Richard Hamilton 1956 yılında Londra'da Whitechapel isimli sanat galerisinde bir kolaj çalışmasını sunuyor. Ve çok büyük ilgi görüyor. Bu kolaj çalışması pop art'ın ilk örneklerinden sayılıyor. Serginin ismi This is Tomorrow, işte yarın. Ve yaptığı eserin ismi de bir magazinden alınma aslında. Bir magazinde çıkan makalenin başlığını kendi eseri yapmış. Çalışmalarında o da popüler kültür ve modern teknolojiyi kullanmış. Yine aynı zamanda savaş sonrasında İngiltere'yi şekillendirmeye başlayan çeşitli etkileri özetlemeye çalışmış. Mesela bu resimde gördüğümüz kitle iletişim araçları, tavandaki dünyanın uzaydan görünüş şekli, televizyon, telefon, masadaki kahve, arkadaki sinema, Ford logosu, Zebo isimli bir çalışmış adam. Aslında Zebo bu fotoğrafı Tomorrow's Man isimli magazin için çektirmiş. Fakat Richard Hamilton bunu beğeniyor ve ondan istiyor. O da birkaç tanesini yolluyor. Richard Hamilton da bunlardan bir tanesini alıp kullanıyor. Bu çalışmasının ismi de bugünün evlerini bu denli farklı kılan, bu denli cazip kılan nedir? Bu arada 1992 yılında bu çalışmasının bir de kadın vücut geliştirici versiyonunu yapmıştır. O da çok farklı bence. Daha sonra 1958 yılında Lawrence Alloway, Architectural Design isimli dergide bir makalesinde pop art sözcüğünü kullanmıştır. Ve bunu bir sanat akımı olarak göstermiştir. Ve pop art eserleri yapan sanatçıları da bu sayede bir çatı altında toplamayı başarmıştır. Örneğin Elin Jones, Derek Bossier,
Peter Phillips, Peter Blake. Mesela bu resminde Peter Blake kendi portresini yapmıştır. Üzerinde gördüğünüz gibi kot ceket ve kot pantolon var. Yine elinde üzerinde Elvis Presley'nin resmi olan magazini tutuyor. Ve yakasında da rozetler var. Bu yaptığı eser de yine pop art'ın ilk örneklerinden sayılıyor. Aynı zamanda David Hockney de yine pop art'a çok fazla katkı sağlamış sanatçılardan bir tanesi. Kendisi İngiliz ressam, tasarımcı, fotoğrafçı, ayrıca baskı yöntemlerini kullanarak eserler de yapmış. Daha sonra Amerika'ya Los Angeles'a taşınmış ve 1963 yılında Andy Warhol'la tanışmış. Andy Warhol da aslında pop sanatını tamamen başka bir boyuta taşımış olan bir insan. Kendisi pop sanatının en önemli insanlarından bir tanesi olarak düşünülüyor. Andy Warhol sayesinde popüler sanat çok büyük bir kitleye yayılmıştır. Andy Warhol da yine film yönetmeni, yapımcı, birçok eserini de serigrafi tekniğini kullanarak üretiyordu. Yani silk screen printing. Aslında Andy Warhol'un eserlerinin tanınmaya başlaması da çok fazla zaman almış. Kendisinin New York'ta sürekli gittiği bir kafe var, Serendipity 3. Bu kafeye sürekli gidiyor ve oranın artık sahibiyle de arkadaş oluyor, Stephen Bruce. Bir gün ona şikayetlenmeye başlıyor. Ya ben hani geldim buralara ama hiçbir şey satamıyorum. İş görüşmelerine gidiyorum, oralara buralara gidiyorum, hiçbir şey satamıyorum. Stephen Bruce'un aklına bir fikir geliyor. Hadi diyor gel bunları biz çerçeveleyelim. Ve çok ucuz bir çerçeve alıyorlar. Bütün yapmış olduğu eserleri çerçeveliyorlar. Kafenin duvarlarına asıyorlar. Ve tanesini 25 dolardan satıyorlar. 2 hafta içerisinde hepsini satıyorlar ve kazandıkları parayı da bölüşüyorlar. 2'ye bölüyorlar. Daha sonra yavaş yavaş artık tanınmaya başlıyor. Tabii yine de çok zaman alıyor ama bu yöntemi çok kullanıyorlar. Çünkü o kafeye gelen çok fazla ünlü de var aynı zamanda. Tabii bu akımı beğenmeyen çok fazla kişi de var. Eleştirmenler olsun, başka artistler olsun. Özellikle soyut dışa vurumculuk üzerine çalışmaları olan artistler. Bir gün birisi gelip Andy Warhol'a sizin eserleriniz hiç orijinal değil diyor. Andy Warhol da evet doğru orijinal değil diyor. Karşıdaki kişi tekrardan soruyor neden peki orijinal olmayan ürünler üretiyorsunuz? Neden peki orijinal olan eserler üretmiyorsunuz? O da çünkü bu daha kolay diyor. Andy Warhol'un böyle bir yönü de var. Mesela Clement Greenberg pop art çok yüzeysel bir sanat demiştir. Andy Warhol da evet ben de zaten çok yüzeysel bir insanım diye cevap vermiştir. Andy Warhol'un serigrafi yöntemiyle yapmış olduğu 2 tane çalışması en meşhur olanları. Bir tanesi Campbell's Soup Cans 1962 yılında yapmış. Diğeri de Marilyn Monroe çalışması. Marilyn Monroe vefat ettikten sonra bu eseri yapmış. Ve hatta bazı eleştirmenlere göre renkli başlayan eserin siyah beyaza doğru gitmesinin nedenini vefat ettikten sonra diğer dünyaya doğru yol alıyor olması. Bu arada en pahalı eseri de 105 milyon dolara satılmış olan Silver Car Crash. 1963 yılında yapmış bunu da. Andy Warhol ayrıca The Velvet Underground ve Nico'yu keşfetmiş kişi. İlk albümlerinin de yapımcısı olmuş zaten. Hatta ilk albüm kapaklarını da yapmış. Nico aslında Köln doğumlu bir kadın. O yüzden Köln'ün sokaklarında gezdiğiniz zaman bu muz resmini duvarların herhangi bir yerinde görebilirsiniz. Köln'de ayrıca görebileceğiniz başka pop art sanat eserleri de var. Örneğin Neumarkt'ta bir binanın tepesinde dondurma şeklinde bir heykel var. Bu heykel de Claes Oldenburg tarafından yapılmış ve oraya bir şekilde monte edilmiş. Köln'e geldiğinizde yine eğer yolunuz o taraflara düşerse ona da bir dikkat edin. Zaten görmemeniz imkansız, çok büyük. Sanırım 2-3 ton ağırlığında bir şeymiş o. Bu arada tabii Amerika'da da çok başarılı pop art artistleri var. İngiltere'de ve Amerika'da eş zamanlı olarak ortaya çıktığı için kitle iletişim araçları sayesinde Amerika'daki ayağında da Larry Rivers çok popüler. Popüler kültür nesnelerini kullanarak sanat eseri yapmış. O yüzden de pop art'ın ilk örneklerinden olduğu kabul ediliyor. Yine Jazz Collins, Jazz ismiyle biliniyor. Tom Wesselman, o da yine reklam afişi gibi sanat eserleri yapıyor. Ayrıca Robert Rauschenberg, kendisi çok yetenekli bir heykeltıraş, ressam, fotoğrafçı, aynı zamanda baskı yöntemini kullanarak da eserler üretiyor. Onu tanıyanlar şöyle bir yorumda bulunuyorlar. Çok zeki, çok kabiliyetli olduğu için bir sanat akımına girememiştir aslında. Kendisini neo-dadaizmle
pop art kültürünün arasında bir köprü olarak tanımlamıştır. Bu arada NASA 1969 yılında Rauschenberg ve başka birkaç tane daha artisti bir programa davet etmiştir. Bir resim çizeceklerdir ve bu resim Ay'a gidecektir. O da Stoned Moon Series diye birkaç sayfadan oluşan resimlerini NASA'ya verir ve Ay'a gönderilir. Bu arada kendisi Jasper Johns ile de çok yakın arkadaştı. O da yine aynı şekilde pop art'ın öncülerindendir. Onu da yine pop art kategorisine tam olarak oturtamamışlardır. Çünkü neodadaizmle çok da yakından ilgilidir kendisi. Öyle eserleri de vardır. Jasper Johns 1954 yılında rüyasında Amerika bayrağı görmüştür ve onu çizmiştir. 3 farklı tuvalden oluşmaktadır bu çizim. Gazete kağıdı kullanmıştır. O yüzden de pop art'ın ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. Sonuncu ve benim de çok sevdiğim Roy Lichtenstein. Çok önemli bir pop art sanatçısıdır. Kendisi Amerikan bir ressam, heykeltıraş. Genellikle William Overgaard'ın Steve Roper karikatürleri üzerine çok çalışmıştır. Çizimleri orijinaline çok benzer ama Overgaard Lichtenstein'ın daha güzel çizdiğini, daha güzel anlattığını söylemiştir. Bu arada Van Gogh'un çizmiş olduğu Bedroom in Arles resmini Roy Lichtenstein da çizmiştir. O da Bedroom at Arles diye yapmıştır. Bence çok da güzel olmuş, çok tatlı olmuş. En önemli eserleri Van ve Drowning Girl. En pahalı eseri Masterpiece 2017 yılının Ocak ayında tam olarak 165 milyon dolara satılmıştır. Benim ismini sayamadığım o kadar çok pop art öncüsü var ki hepsi çok önemli insanlar aslında. Ama ben sadece bu kadarını videomda yer verebildim. Bu saymış olduğum artistlerin bazı eserlerini Köln Ludwig Müzesi'nde bulabilirsiniz. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere.